Hep var. Tek kişi var. Çocukluğumdan beri tek ona aşığım. Dilimi burnuma değdiriyorum. En gıcık olduğum şey şu. Çok netim bu konuda. Bizim gözüm şöyle falan böyle. Canlı yayın mı o, kapatsak mı? Arapçada konuşayım mı? Gerçekten. Merhaba. İsmi İlay. Sabahul hayri. Uhibbuhum cemiyen. Dedim ki merhaba. Benim adım İlay. Selamun aleyküm. Hepinizi çok seviyorum. Dediğimi düşündüm bu arada, hani doğru da olmayabilir. Sanırım yaşarken ölmek istemezdim ya. Yani yaşarken ölmek kötü bir şey çünkü bence. Zamanın, mekanın durumuna göre şekillenirdim aslında erkek olsam. Ama bir erkek olarak yapacağım çok şey vardır. Buna eminim. Kesinlikle geçmiş 50'lere dönmek isterdim. Değer yargılarımızı unutuyoruz günden güne. O zamanlar daha güzelmiş. İnsanlar mektuplaşıyormuş, düşünsene. Var. Dilimi burnuma değdiriyorum. Bir de Arapça konuşuyorum. Yani Arapça konuşmuyorum. Arapça öğreniyorum. Çok saçma gerçekten şu an bunu yapmanız. Dilimi burnuma değdiriyorum. En çok kullandığım emoji 2 tane var. Biri 4 yapraklı yonca. Bir de diğeri de minnettarlık işareti. Yani benim için bu minnettarlık işareti bence. Senin gibi kızlar Fırat gibi olanlara harcıyor Yaren. Ve bence doğru yani. Bizim gibi kızlar hep zora gittiğimiz için asıl gerçekten seven insanları harcıyoruz bence. Hep var. Tek kişi var. Çocukluğumdan beri tek ona aşığım. Johnny Depp. Bile bile insanlar konusunda lades olmam. Ya belki böyle değildir deyip her zaman insanlara şans vermem. Zaman tek durmayan şey, hızlı akıp giden bir şey ve ben boşa zaman kaybediyorum o insanlarla ama öğreneceğim bir gün inşallah. Eden bulur. Hayatın bir bumerang olduğunu düşünüyorum. Nasıl atarsan sana da öyle geliyor. Var, çok var. Ailem bana sürpriz yapıp böyle bir köpek sahibi oluyoruz, yani köpek ediniyoruz. Golden Retriever Duffy diye bir köpekti. Köpeğin de senin bir kardeşin demişlerdi. Ben köpeği gerçekten kardeşim olarak görüyordum çocukluğumdan beri. O benim kardeşim. Defterimize kaç kardeşsiniz diye yazdıklarında ben 3 kardeşiz demiştim. Ve o köpeğim de 3 aylıktı ve 3 aylık olarak yazmıştım ama köpek olarak değil. 2 erkek kardeşim vardır diye yazdım. Hayalinizde olmak istediğiniz meslek diye kasap yazmıştım. Ve veli toplantısı zamandan önce benim ailemi çağırdılar okula. Çünkü ciddi bir sıkıntı var. Ve çünkü annem hamile değil ve 3 aylık nasıl bir anda bir hayatımıza kardeş geliyor falan. Sonra annem de diyor ki yok bizim 3 aylık bir evladımız yok. Sonra annemler bana bir dakika bak İlay, o bir köpek. Bunu hiçbir zaman unutmamalısın ne olursa olsun. O senin kardeşin ama hani üvey kardeşin gibi düşüne bana bunu vermişlerdi. Mardin'de klima, kettle. Çünkü tüm yemeklerim ve tüm içeceklerimin hepsi için o sıcak su ihtiyacım var. Tabii ki sonra gelen işte MacBook'um, oradan da HDMI kablosuyla bağladığım televizyon aslında. Böyle bir denklemim var hayatımda. Tarihi dokularıyla ve yemekleriyle meşhur olan bir yer. Kafra köyüne gidip pizza yemelerini tavsiye ederim. Süryani şarapları meşhur zaten. Bir sürü kilise var. Bunların hepsi Süryani kiliseleri ve o kadar güzeller ki manzara olarak. Tepeden bakıyorsunuz, tüm Mezopotamya'yı ayaklarınızın altında görüyorsunuz. Camilerimiz, medreselerimiz çok güzel. Beyaz Su, Nusaybin'e yakın Beyaz Su diye bir yer var. Deresinde çok güzel balıklar var. Daha doğrusu bir künefecileri var. Soğuk baklava yiyorsunuz orada, çok meşhur. Kakaolu ve sütlü yapılan bir baklava, çok hafif. Ben spor yaptıktan sonra gidip oraya onu yiyorum. Biraz yanlış bir protein alış tarzım var ama çok güzel. Geceleri orası bir masalsı şehir oluyor. Böyle bir anda yıldızlarla baş başa kalıyorsunuz. Bence en güzeli de o. 4 gibi falan setten eve gelmiştik gece. Alacaklı gibi kapımı çalıyor birileri. Ben de tabii ki setten direkt gelip yatmışım. Saçım başım dağınık. Bir de o zamanlar habire ağlamalı sahnelerim var. Yüzüm gözüm şiş, makyajım akmış ama uyuyorum yani, öyle uyumuşum. Kapıyı bir açtım, bir sürü canlı yayın yapan gençler, küçük çocuklar falan. Ama çok garip, tipine bak falan oldular böyle. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Canlı yayın mı, o kapatsak mı bir falan oldum. Çünkü hani tipim zaten çok kötü. O çocukların hayal kırıklığı oldum. O Yaren'i görmek istedikleri karakter hiç öyle değildi, onu anladım. Yani yüzüm gözüm şöyle falan böyle, açtım kapıyı çünkü. Çocukların belki de tiyatroya sevdasını bitiren bir an oldu benim için. Olamazdım çünkü ben hayatımda insanlara zarar veren insanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Yani çok pozitif olmaya çalışıyorum hayatımda. Karşımdaki insanlar da pozitif oldukça o enerji büyüyor. Ben buna inanıyorum çünkü. Bile bile özellikle bir insanın canını yakmak, kalbini kırmak. Öyle insan gördüğümde de direkt biletini kesiyorum yani. Abi herkes kendi yolunu oluyorum aslında. Gönderenler zaten Serdar abiyle Aslı. İlaycığım merhaba.
Bu zamana kadar okuduğun kitaplardan hangisinin sinema filmi olmasını isterdin ve içinden hangi karakteri oynamak isterdin? Bir de dişlerini hangi dişçide yaptırdın? Bu arada biz çok aile olduk orada. Herkes birbirleriyle tamamen saf haliyle birlikte. Birbirimizle de dalga geçebiliyoruz. Benim dişlerimle ilgili de biz hep bir geyik yaparız. Serdar abi de der ki benim babam diş doktoru, dayım diş doktoru falan ama hani dişimi yaptırmadım tabii ki. Sadece tel taktım daha önceden. Bir de Serhat abinin dişleri böyle. Serdar abi de hep derken dişlerinden dolayı seni göremiyorum, oynayamıyorum falan der hep böyle. Ve bizim aramızda bu hep bir geyik oldu. İşte bir şey olduğunda ben dişimde onu etiketlerim falan. Kitap olarak da herhalde Jeanne d'Arc benim çok sevdiğim bir kitap. Yorulduğum zaman hayata karşı veya bazen bir çelme takılır ve bir düşersiniz ya. Jeanne d'Arc her zaman şeyi gösteren bir kız. Sen ne kadar düşersen düş, kalkıp yoluna devam etmek zorundasın. Çünkü inandığın şeyi bir şekilde başarmalısın. Doğru veya yanlış. Sen yap. Sonu ne olursa olsun, yürekten inanıyorsan zaten bir şekilde bunun sonucu da güzel olacaktır der. Birazcık da erkek gibi bir kızımdır ben. Erkek Fatma'yımdır. Jeanne d'Arc da öyle bir kız. Bu yüzden de inanılmaz isterdim oynamak. Tipine ya. Kardeşim, bize şu psikopat Yaren'le arandaki bir benzer özelliği anlatır mısın? Yaren'le tek benzeyen birazcık bir özelliğim şu. Ben ne bileyim bir çocuğa aşıksam ve bunu kardeşim veya kuzenim dediğim birine anlatıyorsam ve o kuzenim o kişiyle evleniyorsa veya değer verdiğim dostum o kişiyle evleniyorsa bu kadar kötülük yapmam ama mesafemi de koyarım. Hani ayıp ettiniz bana derim açıkçası.